Her şeyi doğru yaptığını zannediyorsun ama İtalya eğitim vizesi hala reddediliyor. Neden? Bu videoda sana red alan öğrencilerin düştüğü 7 hatayı ve PAVA olarak %100 onay alman için yapman gereken 10 şeyi açıklıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. PAVA Education kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte İtalya eğitim vizesine başvururken yapmamanız gereken hatalar ve dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. İlk olarak İtalya eğitim vizesi nedir ve kimlere verilir ondan bahsedelim. İtalya eğitim vizesi, İtalya'daki yükseköğretim kurumlarından aldığınız kabuller sonucu başvurmanız gereken vize türüdür. Eğer siz İtalya'da herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans, yüksek lisans veya doktora kabulü aldıysanız ya da bir dönemlik, 2 dönemlik Erasmus için kabul aldıysanız başvurmanız gereken vize türü İtalya eğitim vizesidir. Yani D tipi vize. Peki bu vize için başvurmak için bir yaş sınırı vesaire var mıdır? Hayır, yoktur. Siz herhangi bir programdan kabul aldığınız sürece ve kabul mektubunuz açıkça size iletildiğinde İtalya eğitim vizesine başvurma hakkına sahipsinizdir arkadaşlar. O zaman İtalya eğitim vizesine başvururken yapılan en büyük hatalardan bahsetmeye başlayalım. İlk hatamız belgelerin tutarsızlığı. Arkadaşlar İtalya vizesine başvururken belgelerin doğruluğuna emin olmak zorundasınız. Şimdi İtalya eğitim vizesi şöyle bir şey olduğu için ve hala resmi bir durum olduğu için, resmi bir başvuru olduğu için belgelerin tutarlı olması ve resmi olması tabii ki de gerekiyor. Bu iki ülke arasındaki iletişimi ve ilişki tabii ki de etkileyen bir durum. Yani siz Türkiye'den yaptığınız bu başvuru İtalya'ya iletiliyor tabii ki de. Bu başvurunun doğruluğu doğrultusunda size İtalyan vizesi veriliyor. Yani arada tabii ki de güvence konusu da mevcut. O yüzden İtalyan kurumlarına belge ibrazında bulunurken belgelerin doğruluğundan emin olmanız ve dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki de. Ve zaten resmi bir başvuru süreci olduğunda da belgelerde yapmış olduğunuz herhangi bir değişiklik sizi belgede sahteciliğe yönlendirip hukuki bir sürece girmenize sebep olur. O yüzden belgeleri yaparken resmi bir kurumdan aldığınız onay süreci boyunca belgelerde değişiklik yapabilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Tabii ki de gereken bir durum varsa eğer bununla ilgili. Eğer yoksa siz kafanıza göre belgelerdeki rakamlarla, bilgilerle oynama hakkına sahip değilsiniz. Türkiye'de size kaymakamlıktan verilen belgenin üzerinde oynama yapmaya ya da İtalya'da okulunuzun size vermiş olduğu belge üzerinde oynama yapma hakkına sahip olmadığınız için böyle bir şey kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü vize sürecinizi riske sokmuş olursunuz böylece. Bir diğer belgelerle ilgili dikkat etmeniz gereken konu şu ki belgeler birbiriyle örtüşmek zorunda arkadaşlar. Mesela siz eğer bir konaklama rezervasyonu yaptıysanız sizin seyahat tarihinizin olduğu tarihle uyuşmak zorunda. Sigortanızda seyahat tarihinizden bir gün olmak zorunda ve seyahatinizi kapsayacak şekilde seyahatinizden bir gün sonra da bitmek zorunda. Yani bu tarihleri vize başvurunuzda konsolosluk dikkat eder. Eğer bunlar uyuşmuyorsa tabii ki de ret yersiniz. O yüzden belgelerin birbiriyle uyuşması en önemli şartlardan bir tanesi. O zaman bir diğer dikkat etmeniz şeyden bahsedelim arkadaşlar. Sponsorluk dilekçelerinin eksikliği. Şimdi sponsor dilekçelerinin eksikliğinden kastımız ne? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin sponsorunuzun kim olacağını açıkça belirtmeniz gerekiyor. Eğer sponsorunuz kendiniz olacaksanız sponsorluk hakkında kendi masraflarımı kendim temin edeceğim diye bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Eğer anneniz ya da babanız size sponsor olacaksa bunun detaylı bir şekilde açıklaması yapılıp ailem bana bu kadarını karşılayıp böyle bu bir yıllık İtalya eğitim vizesi süreci başvurumda benim teminatımı ailem sağlayacak diye detaylı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Sizin eğer sponsor olacaksa aile üyelerinizin de gelirinin net bir şekilde belli olması gerekiyor. Bankadan alınan dökümlerde maaş bilgilerinin gözükmesi gerekiyor. Maaş dökümlerinin alınması gerekiyor. Eğer emekliyse emekli dökümü alınması gerekiyor. SGK hizmet tescil dökümü alınması gerekiyor. Ve bunların hepsinin imzalı bir şekilde getirilmesi gerekiyor imza yetkisiyle birlikte. Eğer babanız sponsor olacaksa bile annenizin de aynı şekilde belgeleri gerekiyor. Çünkü o da bir ebeveyniniz olduğu için garantör olarak. Onun da aynı şekilde tüm belgelerin sağlanması gerekiyor. Teminat için ise sizin kendi hesabınızda bulunması, annenizin hesabında bulunması ve babanızın hesabında bulunması gerekiyor bu paranın. Ve en az 15 gün öncesinde konulmuş olması ve genellikle euro olarak temin edilmesi isteniyor arkadaşlar. Bunun hepsinin tek tek belgelerin alınıp imza sümküsüyle birlikte bankadan alınması ve getirilmesi gerekiyor vize başvurusunu tekrardan. Eğer sponsorunuzun gelir kaynağı belliyse ve alınan banka dökümleri ve alınan maaş doğrultusunda birbiriyle uyumluysa genellikle sponsorunuzun gerçekliği hakkında herhangi bir şüphe yaratılmaz. İtalya eğitim vize süreciniz olumlu sonuçlanır.
Şimdi şöyle bir durumlar yaşanabiliyor. Mesela benim yakın bir arkadaşım başvurmuştu vizeye. Annesi babasının kendi şirketi var. Aslında dedesinin üzerine olduğu için annesi ve babası orada sigortalı çalışan olarak gözüküyor. Legal bir şekilde çalıştıkları için. Fakat yapılan harcamalar aile içi şekilde ilerlediği için alınan maaşla harcanan miktar tabii ki de aynı olmadığı için aslında asgarinin çok da üzerinde kazanan bir aile. İtalya'daki eğitim sürecini temin edebilecek bir durumda arkadaşım. Fakat bunu belgeleyemediği için, yani ailesinin asgari ücretli çalışan olarak gözüktüğü ve İtalya'daki eğitim sürecini asgari ücretli çalışan bir ailenin temin edemeyeceği için bu inandırıcı gelmedi İtalya konsolosluğuna ve arkadaşım 18 bin euro teminat göstermesine rağmen vizesini alamadı. Yani sizin sponsorunuzun gerçekliği, gelirin nereden geldiğinin belli olması çok önemli bu durumda. Şimdi ayrıca bu sponsor belgeleri sunulduğunda eğer aileniz devlet çalışanı veya emekli değilse ve özel şirket çalışanıysa sizden daha fazla belgeler istenebiliyor. Şöyle, eğer özel şirket çalışanı aile bireyiniz varsa onların maaş dökümü, bunun noter tasdiği istenir. Şirketten alınması gereken sicil gazetesi istenir ve iş yerinden yazı istenir genellikle. Ve imza sürküsü istenir genellikle ayrıca maaş bordrosu alındıktan sonra diğer belgelere ek olarak sponsorlukta. Eğer aile bireyiniz devlet çalışanıysa sponsorunuz, sizin SGK tescil hizmet dökümü, aylık gelir bilgisi, eğer emekliyse emekli aylık gelir bilgisi ve çalıştığı devlet kurumundan alınan imzalı maaş bordrosu yeterli olacaktır sizin aile bireylerinizin sponsorlarını beyan ederken. Şimdi bir diğer sorunlardan birisi, aslında en büyük sorunlardan birisi diyebiliriz ki teminatın yetersizliği. Arkadaşlar, İtalya eğitim vizesine başvurmanız gerektiği süreçte size belli başlı bir teminat için gerekli olan ücretleri size söylüyor. Eğer yaşınıza vesaire almış olacağınız eğitime bağlı olarak sizin günlük ne kadar temin etmeniz gerektiği hakkında bir tablo yayınlıyor İtalya her sene eğitim vizesi başvurularını açarken. Şimdi bu genelde ortalama günlük 27 euro oluyor. 3 öğün yemeğiniz, konaklamanız vesaire dahil bir şekilde. Bu da ortalama yıllık 365 gün dahil bir şekilde 12-15 bin euro civarına geliyor. Ben buraya tabloyu yine bırakacağım tabii ki de ne kadar olduğunu detaylı bir şekilde görebilmeniz için. Sizin bu teminatı sağlarken bu doğrultuda sağlamanız gerekiyor. Yani bunun sizin banka hesabınız açık bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Miktarın altına düşmemeniz gerekiyor. Yani o miktarı en az bir şekilde, hani istenen miktarın en az bir tık üzerinde sağlamanız gerekiyor ki siz bu vizeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer siz bu vize için istenen teminattan çok daha az bir miktar gösterirseniz, yani 2021'de istenen bir miktar olan 5.000 euro, 6.000 euro gibi bir ücret gösterirseniz sizin bu İtalya'daki eğitim sürecinizin temin edemeyeceğinizi düşünüp İtalya konsolosluğu vize sürecinizi olumsuz sonuçlandırması mümkün. Tabii bu kişiden kişiye değişen, öğrenci profiline göre değişen de bir faktör. Fakat genellikle herkes için aynı miktarda ilerliyor ve bunun dışına çıkmamanızı öneriyoruz. Ve sizin teminat için hesabınıza bulundurmanız gereken paranın euro cinsinden olması sizin için daha garantici bir hareket olacaktır. Fakat TL'de de durmasının ben bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ben başvurumu yaparken TL göstererek yapmıştım. İsterse paranız Japon yeni olsun, para olduğu sürece, teminat edebildiğiniz sürece, teminatı sağlayabildiğiniz sürece sizin teminatı nasıl sağladığınızın bir önemi yok. Fakat garantici davranmak istiyorsanız ve riske atmak istemiyorsanız paranın euroda durması sizin için önemli. Ve bu paranın sizin hesabınıza bir anda gelmiş olmaması gerekiyor. Sizin bu parayı en az 15 gün öncesinde hesabınıza bulundurmanız gerekiyor ki teminatın gerçek olup olmadığı doğrulanmasın arkadaşlar. Şimdi yine aynı belge eksikliğinde ve belgenin gerçekliği konusunda konuştuğumuz üzere sponsorluk belgelerinde ve teminat sağlanırken de bu belgelerin gerçek olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki de bu resmi bir kuruma, resmi bir başvuru yaptığınız için ve iki ülkeyi de arasındaki ilişkileri de ilgilendiren bir durum olduğu için sizin bu belgelerde kesinlikle sahtecilik yapmamanız gerekiyor. Üzerindeki rakamlarla oynamak, imza sürküsüz herhangi bir belgeyle başvurmak sizin başvurunuzu olumsuz etkileyecektir ve genellikle redle sonuçlanacaktır. Yani özellikle bu konularda resmi belgelerde oynama yapmamaya ve imza eksikliği yaşamamaya dikkat edin. Yoksa vize süreciniz çok zorlaşacaktır sizin için ve hukuki süreçleri taşınabilir herhangi riskli bir harekette bulunursanız. Şimdi dikkat etmeniz gereken belli başlı ipuçları bunlardı arkadaşlar. O zaman hep birlikte tekrar baştan sayalım nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Belgelerin gerçekliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Sponsorların açık bir şekilde belli edilmesi, sponsor dilekçelerinin detaylı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bankadan aldığımız belgelerin gerçekçi ve imza sürkülerinin imza yetkisinin bulunması gerekiyor. Teminatın belli bir miktarın altına düşmemesi ve gereken miktarı sağlaması gerekiyor. Ayrıca yapmış olduğunuz seyahat
belgelerinin tarihlerinde birbirine uyuşması gerekiyor. Yani mesela siz otel rezervasyonu yaptıysanız, sigorta yaptıysanız, uçak bileti aldıysanız eğitim vizesi için sizin sigortanız seyahat tarihinden bir gün önce başlamak zorunda ve vizenizin bitiş sürecinin bir gün sonrasında bitmek zorunda arkadaşlar. Bu tarihleri kapsamak zorunda sigortanız. Siz İTT'ye gittiğinizde, başvurunuzu yaptığınızda ilk kontrol edecekleri şey sizin seyahat tarihleriniz ve belgelerinizdeki tarihler arkadaşlar. Sizin uçak biletiniz de bu doğrultuda rezervasyonunuz aynı gün olmak zorunda. Otel rezervasyonunuzda 15 günü kapsamak zorunda arkadaşlar. Bunları detaylı bir şekilde, uyumlu bir şekilde yaparsanız vizeniz olumlu sonuçlanır. Peki biz Pava Education olarak bu süreçte size nasıl yardımcı olabiliyoruz? Eğer İtalya eğitim başvuru süreci hakkında hiçbir bilginiz yoksa ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Biz size başvuru sürecinizde yardımcı oluyoruz. Size uygun olan bölümü bulmaya da yardımcı oluyoruz. Ve başvuru süreciniz tamamlandıktan sonra da size vize sürecinizle ilgili detaylı yapmış olduğumuz guideline'ımızı sunduktan sonra siz de o belgeleri de tamamladığınızda size İtalya'daki akademik hayatınızda başarılar diliyoruz. Bu haftalık vize hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.